Merhabalar, herkese selamlar. Herkese Atina'dan merhabalar. Bugün sizlerle Rum, Yunan ve Bizans gibi tarih boyunca sıkça birbirine karıştırılan kavramların köklerini ve aralarındaki farkları konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu video hiçbir şekilde bir ırkçılık, mezhepçilik ya da ayrımcılık amacı taşımıyor. Ben tarihçi, dil bilimci ya da DNA uzmanı değilim. Sadece bu konulara ilgi duyan ve internetten yaptığım araştırmalarla öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak isteyen biriyim. Amacım, bu kavramların karmaşıklığını ve tarih boyunca nasıl şekillendiğini olabildiğince sade ve doğru bir şekilde anlatmaktır. Eğer yanlış bir bilgi paylaşıyorsam, yorumlarda düzeltmenizi mutlaka bekliyorum. Şimdi gelin bu ilginç tarih yolculuğuna birlikte çıkalım. 3 tane kavram var. Bizans, Rum ve Yunan kavramlarının tarih boyunca birbirine karışan ama farklı köklere dayanan yönlerini açıklamayı gerektiriyor. Bu konuyu detaylıca ele alacağım şimdi ve bu videoyu bu yüzden oluşturuyorum. Bizanslılar Yunan mı? Bizanslılar 330 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak seçilen Konstantinopolis, bugünkü İstanbul merkezli Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir halkıdır. Ancak bu insanlar kendilerini Bizanslı olarak tanımlamamışlardır. Kendilerine Romalı, Rumi diyorlardı. Çünkü Bizans aslında Roma İmparatorluğu'nun bir devamıydı. Zamanla Bizanslılar özellikle dil ve kültürel olarak Helenistik Yunan özelliklerini daha fazla benimsediler. Ancak bu tüm Bizanslıların Yunan kanından geldiği anlamına gelmez. Bizans İmparatorluğu çok uluslu bir yapıya sahipti. İçinde Yunanlar, Ermeniler, Slavlar, Asurlular, Araplar ve daha birçok etnik grup bulunuyordu. Dolayısıyla Bizans halkı etnik olarak homojen bir topluluk değil, çok çeşitli halkların bir birleşimiydi. Aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. İstanbul ve İzmir'de yaşayan Rumlar Bizans soyundan mı? Osmanlı döneminde özellikle İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan Rumlar, Bizans İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bölgede yaşamaya devam eden Hristiyan topluluklardan oluşuyordu. Bu toplulukların bir kısmı Bizans döneminden kalma köklere sahipti. Ancak bu insanlar yalnızca Bizans kökenli değil, Yunan kökenli, yerel Anadolu halkları ve diğer etnik gruplarla karışmış bir nüfustu. Osmanlı döneminde Rum kelimesi, dini bir kimlik ifade etmek için kullanılıyordu ve genellikle Ortodoks Hristiyanları tanımlıyordu. Yani İstanbul ve İzmir'deki Rumlar hem Bizans hem de Helenistik köklere sahip olsalar da tam anlamıyla bir Bizans soyundan bahsetmek yanıltıcı olabilir. Bana şu şekilde bir soru da sorabilirsiniz. Yunanistan'daki Yunanlılar Rumlarla aynı soydan mı geliyor peki? Onu da şöyle cevaplayabilirim. Yunanistan'da yaşayan Yunanlılar ve Osmanlı topraklarında kalan Rumlar ortak bir Helenistik kültürel mirasa sahiptir. Ancak Yunanistan'daki Yunanlılar çoğunlukla eski Yunan şehir devletlerinin Athena, Sparta gibi ve Helenistik uygarlığın doğrudan mirasçısıdır. Osmanlı'daki Rumlar ise Bizans, Yunan, yerel Anadolu halkları ve hatta Osmanlı döneminde karışan toplulukların torunudur. Bu iki grup kültürel olarak birbirlerine yakın olsa da tarihsel gelişim süreçleri farklıdır. Peki ya Pontus Rumları ve Karadeniz bölgesindeki Rumlar Yunan mı? Pontus Rumları Karadeniz'in kuzey kıyılarında yaşayan, özellikle Trabzon ve çevresinde yoğunlaşan bir Rum topluluğudur. Bunlar Bizans döneminde bölgede yaşayan Hristiyan toplulukların torunlarıdır. Dillerindeki ve kültürlerindeki Yunan etkisi oldukça güçlüdür. Ancak Pontus Rumları aynı zamanda bölgenin yerel halklarıyla, örneğin Lazlar ve Gürcüler, kültürel etkileşim içine girmiştir. Bu yüzden Pontus Rumlarının tamamı Yunan olarak tanımlamak yerine Bizans döneminden ve yerel Anadolu mirasından gelen bir topluluk olarak görmek daha doğrudur. Peki ya Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar Yunan mıdır? Ona da şöyle cevap verebilirim. Kıbrıs Rumları Yunanistan ile yakın kültürel ve dilsel bağlara sahiptir. Adadaki Rum topluluğu büyük ölçüde Helenistik bir geçmişe dayanır. Bizans döneminde adanın Hristiyanlaştırılmasıyla Ortodoks Hristiyan kimliği kazanmıştır. Ancak
Kıbrıs Rumları adanın kendine özgü kültürel yapısına da sahiptir ve tam anlamıyla Yunanistan'daki Yunanlılarla aynı değildir. Kıbrıs Rumları Yunan kültüründen etkilenmiş ama adaya özgü bir kimlik geliştirmiştir. Bu kadar detay verdikten sonra şimdi kısaca sizlere Rum, Yunan ve Bizans arasındaki farklardan bahsetmeye çalışacağım. Bu üç kavramın temel farklarını şöyle özetleyebiliriz. Rumlar, Osmanlı döneminde Ortodoks Hristiyanlara verilen isimdir. Bu terim dini bir kimlik taşır ve Yunanlılarla sınırlı değildir. Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu'daki Hristiyan topluluklarını da kapsar. 2. Yunan, Helen. Eski Yunan şehir devletlerinden ve Helenistik dönemden gelen kültürel mirası ifade eder. Modern Yunanistan'ın halkını tanımlar. 3. Bizans, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki devamıdır. Çok etnikli bir imparatorluktu ve hem Yunan hem de diğer halklardan gelen unsurları içeriyordu. Yani sonuç olarak Bizans'ın ve Rumların gerçek kimliği, yani Bizanslılar tam anlamıyla Yunan değildi. Ancak zamanla Yunan kültürü Bizans toplumunda baskın hale geldi. İstanbul, İzmir ve Karadeniz'deki Rumlar Bizans ve Yunan etkisi taşısa da yerel Anadolu halklarıyla da karışmış bir topluluktur. Yunanistan'daki Yunanlılar ise daha homojen bir Helenistik mirasa sahiptir. Kıbrıs Rumları ve Pontus Rumları gibi gruplar Yunan kültüründen etkilenmiş olsa da kendilerine özgü özellik taşımaktalardır. Yunan, Bizans ve Rum terimleri arasındaki farklar tarihsel ve kültürel bağlamda önemli olabilir. Ancak insan olmanın ve ortak insani değerlerde buluşmanın her şeyden daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu yazıda herhangi bir yanlış anlatım ya da eksiklik olduysa affınıza sığınırım. Bunlar öğrendiklerim ve anladıklarım doğrultusunda aktarmaya çalıştığım bilgiler. Hepimiz etnik kimliğimizin ötesinde aynı insanlık ailesinin birer parçasıyız. Yani insan olmak bence her şeyden daha önemli. Özellikle iyi bir insan olabilmek. Yani kalp güzelliği ve kalbinizin iyiliği. Bu her şeyden daha çok önemli benim için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.